Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir tarif ile geldim. Hamur açma derdi olmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz bol malzemeli, çok lezzetli bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu geniş bir kaba alalım. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı kuru maya, karıştıralım. 4,5 su bardağına yakın un kullandım. 2 tatlı kaşığı tuz. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğuralım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamurumuz hafif bir şekilde ele yapışıyor gördüğünüz gibi. Üzerini kapatarak kendi halinde mayalanmayı bırakalım. İç harcı için 1 kilo patlıcanımız var. Yıkadım, kabuklarını soyalım. Evet, patlıcanları küçük küpler halinde doğrayalım. Doğradığım patlıcanları tuzlu suyun içine alıyorum. Evet, kalan patlıcanları da hızlı bir şekilde doğrayarak tuzlu suyun içine alıyorum. Evet, karası ve acısı çıkması için tuzlu suda biraz bekletelim. Daha sonra suyunu süzerek yıkayalım. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan, 1 adet de domatesim var. Uygun bir tencereye sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığım kuru soğanları ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, soğanları ara sıra karıştıralım. Suyunu sıktığım patlıcanları içine alıyorum. Karıştıralım. Kapağını kapatarak 7-8 dakika yumuşayana kadar pişirelim. Evet, yumuşayan patlıcanların üzerine domatesi ekliyorum. Şöyle 2-3 dakika daha birlikte kavuralım. Damak tadına göre tuz ilavesi yapalım. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Kırmızı pul biber, kimyon ve karabiber ekliyorum en son. Ve karıştırarak altını kapatıyorum. İç harcımız hızlı soğuması için geniş bir kabın içine alıyorum.
Evet, hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Gördüğünüz gibi üzerine bir miktar yağ alarak havasını alıyorum. Üzeri için portakal büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde bir parça ayırarak kenara alıyorum. Yuvarlak bir tepsiyi her tarafını gelecek şekilde yağlıyorum. Hamurun büyük parçasını tepsiye göre elimizle açarak yayalım. Hafif bir şekilde tepsinin kenarlarından taşıralım. Evet, kalan hamura bir paket kabartma tozu, bir adet yumurta, bir su bardağından 2 parmak eksik suyu azar azar ekleyerek elimizle yoğuralım. Evet, hamuru çırpıcı ile sıvı kıvama gelene kadar karıştıralım. İç harcımızı tepsinin üzerine yayalım. Biraz fazla geldiği için kenara bir miktar ayırıyorum. Hazırladığımız hamuru üzerine gezdirelim. Susam serpelim. 5 dakika kendi halinde mayalanması için bekleyelim. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet, üzeri nar gibi kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. Soğutmadan tepsiden böreğimizi servis tabağına alalım. Terleme yapmaması için önemli bir püf noktasıdır. Sıcakken servis tabağına mutlaka alalım. Vaktiniz varsa mutlaka dinlendirerek dilimleyin. Benim vaktim olmadığı için direkt dilimledim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.